Selam, ben Leyla Yıldız. Bugün sizlerle beraber başlıktan da anlayacağınız üzere kafede birisini güzel güzel şeyler yaparken gördüm. Bunu daha detaylı bir şekilde konuşalım istedim. Normalde bunun için küçük bir short videosu hazırlamıştım ama daha detaylı story time isteyenler olmuş. Ben de o yüzden daha detaylısını çekmeye karar verdim. Şimdi olay nasıl başladı? Oradan girelim ilk önce. Bu şahsı tanıyor muyum? Evet. Nereden tanıyorum? Tanıştık. Insta'dan tanıştık. Nasıl tanıştığımızı anlatayım çünkü tanışmamız bile çok saçma, tamam mı? Ben normal bir şekilde uyumuşum, uyanmışım. Bir sabah bana 4 kişiden mesaj. İşte isim, soy isim senden hoşlanıyor. Ne? Ben hemen şu şekilim zaten. Ne? Sonra işte bir şekilde biz merak ediyorum, işte gidiyorum Twitter'ı aratıyorum, gidiyorum Insta'yı aratıyorum. Şey gibi, tamam mı? Acaba biri beni uygulamaya mı düşürdü, tamam mı? Acaba biri my type falan mı yaptı? Ondan bir ödüm koptu, tamam mı? Ondan sonra gittim. Baktım hiçbir yerde hiçbir şey yok. İsim soy ismini araştırıyorum. İçerik üreticisi yok. Ben dedim o zaman sadece normal bir insan. Sonra gittim bana yazanlardan birine mesaj attım. Dedim ki bu kişi kim? O da işte ben tanıyor muyum falan filan yaptım. O da dedi ki hayır tanımıyorsun. O seni sosyal medyadan takip ediyor bir süredir. Senden hoşlanıyor ama sana yazmaya cesareti yok dedi. O yüzden biz konuştuk. Biz sana mesaj attık dedi. Ben de tamam okey. Her şey iyi falan. Ben dedim ki kim bu, görebilir miyim falan dedim. İşte arkadaşlar hesabını falan verdiler. Ben gittim hesabına falan baktım. Normal bir insan işte. Sonra ben de dedim ki yazsın yani. Madem o kadar konuşmak istiyor bana yazsın, mesaj atsın. Sonra bu arkadaşımız bana mesaj attı. İşte bir şekilde tanıştık, konuşmaya başladık. Böyle bir süre flört ettik diyeyim. Böyle 2 hafta falan. İşte buraları hızlı geçeceğim bu arada. Biz flört ettikten sonra böyle benim doğum günüm geldi. Ben doğum günüm bir dışarı çıktım. Vlogum da var bu arada, neler yaptığımı görebilirsiniz. Onu da aşağıya ekledim. O gün işte ben dışarıda dolaşıyorum, işte ablamlarlayım, arkadaşlarımlayım. Kalabalığız bayağı. Bu arkadaş bana mesaj atıyor. İşte ben mesajlarına olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Sonuçta kalabalığım yani. Bir de AVM'ye gitmişiz. AVM'de kalabalık. Bayram öncesi. Sonra ben öğreniyorum ki bu arkadaşımız meğersem bizim gittiğimiz AVM'deymiş. Kahvecide oturuyor. Ben bir şok. Ben bir şok. Sonra o da zaten benim orada olduğumu anladı. Ama biz bununla o gün yan yana gelmedik. Neden? Çünkü dediğim gibi kalabalığız. Hani arkadaşlarımın doğum günü kutlayalım, işte çıkalım gezelim diye davet etmişim. Ben onları bırakıp nasıl onun yanına gideyim? Ondan sonra işte biz o gün buluşmadık. Ben normal bir şekilde günümü geçirdim. Doğum günümü geçirdim. Akşamında bana bir mesaj. İşte sen bana zaman ayıramıyorsun da, işte madem ayıramayacaksın niye konuşuyoruz da falan da filan da bir şeyler konuşmaya başladı. Ben hala ne diyor bu falanım. Sonra işte biraz daha kendini açıklayınca zaman ayıramamamdan kaynaklı sorunları varmış. Ama biz bununla zaten daha önceden bunu konuşmuştuk yani. Benim nasıl bir hayat tempom olduğunu, nasıl nelerle uğraştığımı, günlük rutinimin nasıl olduğunu biliyor. Buna rağmen benimle konuşmak istedi kendisi. Yani okeyledi bunu. Ona rağmen gelmiş bana burada konuşamıyoruz edebiyat yapıyor. Ben de tamam dedim. Eğer öyleyse, senin için böyleyse, seni rahatsız eden bir durumsa konuşmayı keselim. Benim için problem değil. O da işte tamam falan yaptı. Biz konuşmayı kestik. Böyle bu arada akşam saat 8 gibi falan oluyor bunlar. Konuşmayı kestik. Sonra ben geceleri uyumuyorum. Geceleri çalışıyorum bu arada. Evde. Bana bir mesaj saat 2.30-3 civarı. İşte o gün içi fevri davrandım. İşte aslında öyle demek istemedim. Falan filan falan filan. Ben de dedim ki tamam, okey. Öyle davranmak istemiş olabilirsin ama bana bahane olarak gösterdiği şey ne biliyor musunuz? Hala sinirleniyorum düşündükçe. Arkadaşlarım yanımdaydı. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Beni dolduruşa getirdiler. İşte zaman ayıramıyor falan ediyor, filan ediyor. Ben şu şekil okuyorum mesajları, bak şu yüz ifadesiyle. Ben de sonra dinledim. Sonra dedim ki ya ilişkinin başında sen bu kadar açıyorsan millete, hani bu kadar kendi fikrin yoksa, başkalarının fikirlerinden bu kadar etkileniyorsan ben senin ilişkinin ilerisinde nasıl göreyim? O da işte kendini açıklamaya çalıştı ama nafile yani. Ben bir kere bir konudan eminsem, çok güçlü bir kanıtın yoksa fikrimi değiştiremezsin. İşte ben de buna inanmak istiyorum bu arada. Çünkü ilk başta dediğim gibi benimle konuşmak için çok çabaladı. Çok şey yaptı. Ben de hani onun çabasına güvenerekten ona inanmak istiyorum. Ama işte nafileymiş, inanmamam gerekiyormuş. Neyse, bunu konuyu biraz hızlı geçirelim. Sonra işte biz o gün bir şekilde konuştuk ve ben dedim ki sınava kadar hatta şey dedim. Benim bir süre düşünmem lazım. Hayat tempoma uyum sağlayabilirsem seni hayatıma alırım dedim.
Hani dedim ki birkaç gün böyle kendimi takip etmem lazım. Seni hayatıma alabilir miyim? Sana hayatıma ne kadar zaman ayırabilirim? Yine aynı sorunları yaşayacaksak bizim tekrar konuşmaya başlamamızın bir anlamı yok dedim. O da hemen böyle işte tamam teşekkür ederim falan işte falan filan oldu. Ben de iyiyiz, hoşuz, çözdüm sanıyorum. Ne kadar çözdüysem artık. Ben hala düşünüyorum işte kendimce bir şeyler deniyorum işte şunu yaparken zaman ayırabilir miyim? Bunu yaparken zaman ayırabilir miyim? Kendimi test ediyorum yani. Bu arada bunu söylüyorum çok güzel değil mi? Kendimi test ediyorum. Bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Hayatımda ona yer açmaya çalışıyorum. Yani çabalıyorum. Ben hayatta böyle şeyler için genel çaba harcamam ama bu sefer çabalamak istedim. Çünkü gerçekten beni böyle inandırdı, tamam mı? Ben de inancımdan kaynaklı çabalamaya çalıştım. İşte hayatıma adapte etmeye çalışıyorum. Bu süre zarfında işte günde tek tük bana mesaj atıyor. Ben de işte bazen cevap veriyorum zaman buldukça falan filan ama kesin bir şekilde umutlandırmadım. Hani kesin konuşacağız diye. Sonra bana işte ne zaman kesin konuşmaya başlarız işte ne zaman düşünmeyi bitirirsin falan filan dedi. Ben dedim ki biliyorsun benim üniversite sınavım var. Bu benim için çok önemli bir şey. Üniversite sınavından sonra kesin konuşacağım. Bu arada sınava da böyle 10 gün veya bilemedin 2 hafta falan var. Bu arkadaşımız tamam işte tamam olur sonuçta sınava da az kaldı iyi tarafından bakacak olursan falan filan dedi. Ben de tamam okey çözdük konuyu sanıyorum. Çünkü ben bunun privinde falan varım yani. Privinde zaten onun 8 kişi var. 8 kişiden biri de benim. Bir sürü gönderisi falan var çocuk fotoğrafları falan filan. Ben de çözdük sanıyorum. Hani sonra bu olayın üstünden bir hafta maksimum 10 gün geçtikten sonra ablamla buluştuk biz. Böyle sınava 2 gün falan vardı yani çok az kalmıştı. Buluştuk işte kafeye falan gideceğiz. Kardeşim var yanında. Kısacası 2 erkek 2 kızlı grubuz. Ondan sonra kardeşimle biz önden gidecektik. Sonra ablamlar yanımıza gelecekti. O şekilde kararlaştırmıştık. Biz gittik kardeşimle oturduk. Ben camın arka tarafına oturdum. Cama sırtım dönecek şekilde oturdum. Kardeşim de yanımda oturuyor. Yani yanımızda birilerinin olduğunu, orada birilerinin oturduğunu farkında değiliz. Ondan sonra işte bir şekilde ablam geldi falan etti filan etti. Ablamla sarılmak için ayağa kalkınca bir şeyler fark ettim. Arkamda benzer böyle silüetini hatırladığım biri var sanki. Sanki. Ondan sonra ablam dedi ki oha arkadakilere bak falan dedi. Bak aynı şu şekil ablam şu şekil. Böyle bakıyor arkasına ben ne oldu falan dedim. O da dedi ki arkada birileri var. Senin oturduğun camın hemen arkasındaki masada böyle. Ben şurada oturuyorum sırtım dönük. Onlar da burada. Ortada da cam var. Böyle sırt sırta falanız yani tamam mı? Arkamda birileri oturuyor. Şuralar diyor. Hani kafede mi? Tam kafenin kuytu köşelerindeler. Onlardan sonra masa falan yok. Bir de yanları falan boş. Okey. Ama yine de kafede mi yani? Neyse ablam bunu dedikten sonra ben bir şok oldum. Dedim ne oluyor falan yani kafede böyle bir şey nasıl olabilir falan. Ondan sonra bir şekilde biz sebep buldum. Arkama döndüm. Ablamın yanına oturdum. Yani onlara bakacak şekilde oturuyorum. Onların hala arkası bana dönük. Ama ben onlara bakacak şekilde oturuyorum. Oturdum ablamın yanına. Ve bir baktım ben bunu tanıyorum sanki. Böyle tarzı çok benzettiğim bir insan. Zaten saçları olsun kendisi olsun çok benzettim. Ama dedim insan insana benzer. Sonra ne görsen beğenirsiniz. Bir dövme. Abi bu dövme şey değil böyle kişisel herkeste olamayacak bir dövme değil yani. 1900'lü bir şeyin tarihi. Ben de dedim yani herkeste olabilir falan filan oldum. Ama dövme onda hatırladığım yerin tam üstünde yani. Şöyle düşün. Onda o dövmeyi gördüm. Nerede olduğunu biliyorum o dövmenin. Orada oturanlarda da aynı yerde aynı dövme. Ben de gittim dedim ki hesabına bakayım falan filan oldum. Hemen ablama dedim. Gideyim bir hesabına bakayım sonuçta. O mu değil mi? Dövmesine bakacağım hesabına. Çünkü fotoğrafları var yani dövmesinin gözüktüğü. Girdim hesabına baksam. Bakamadım. Beni engellemiş. Ya şaka mısın ya? Ben daha yolda gelirken otobüsteyim. Telefonda böyle kaydırıyorum Insta'da. Privinin gönderisi benim ana sayfamda. Hani utanmadın mı gerçekten? Utanmadın mı gerçekten? Sonra bu arkadaşımız işte beni engellediğini fark ettik falan. Böyle bir yakından bakmaya başladım ama hala emin değilim yani o olduğuna. Sonuçta insan insana benzer. 1900'lü bir şeyin tarihi. Tuttuğu takımın tarihisi başkası da olabilir anladınız mı? Ay ne kadar iyi niyetliyim ya. Bu kadar iyi niyetli olduğum için hep beni kandırıyorlar. Ondan sonra ben kesin bir şey yapmadım falan. Sonra yanıma kardeşimle işte çocuk daha geldi. Ablamın sevgilisi. Ablamın sevgilisi yanıma oturdu. Çünkü benim yanım boştu falan. Kardeşim ablamın yanına geçirdi. O da benim yanıma oturdu. O zaten benim arkadaşım. O yüzden problem değil. Ama böyle el kol şakası falan yapmıyoruz. Normal iki insan gibi yan yana oturuyoruz. Onlar da hala garip garip yakınlaşmalara devam ediyorlar. Böyle adlandıracağım bu arada. Garip garip yakınlaşmalara devam ediyorlar. İşte hepimiz görüyoruz masada tamam mı? Ablam, sevgilisi, kardeşim falan filan. Sonra işte bu kızı aldı götürdü. Oturduğumuz yerin karşısında durak var. Durağa bıraktı.
Sonra geri geldi, arkadaşının yanına oturdu 2 kişiler. Sonra geri gelip otururken dedim ya, ben cam kenarında sırtımı vererek değil, bu sefer cama bakarak oturdum. Geldi böyle işte camın arkasına tam oturacak yerine. Bir böyle duruyor, böyle baktı. Sonra geri döndü, böyle bir daha gözlerini pelerterek baktı, tamam mı? Ben de dedim aha işte beni tanıdı. Beni tanıdı. Daha önce dedim ya hiç yüz yüze karşılaşmadık falan diye. Beni tanıdığını oradan anladım ben. Bu sefer maskara süreceğim. Ne değişik değil mi? Ben normal makyajlarımı hiç maskara sürmem, bilirsiniz. Neyse işte ondan sonra dedim ki aha beni tanıdı. Beni tanıdığını anlayınca bir de öyle baktı yani. Sonuçta bana öyle baktı ki ben bile onu tanımak zorunda kaldım. Sonra ben de dedim hani o beni tanıdı, ben onu tanıdım. Hani o oymuş gerçekten. Ben ona bir gideyim. Selam vereyim. Çünkü öyle baktık yani. Ben bunu düşünerek kalktım, gittim yanına. Ama böyle cama karşı, ben buradan kalktım gittim, cama karşı böyle duruyor. Ben de bu taraftayım, bir yanındayım, böyle duruyor. Benim omzuma okunup böyle bir sıçradı, tamam mı? Bu kadar komikti ki. Sanki bir şey yaparken birine yakalanmışsın hissi var ya, tam olarak hissettirdi. Eminim ya, o sendin, tamam mı? Ondan sonra işte bu arkadaşımız böyle sıçrayınca ben emin oldum zaten. İşte ben dedim ki selam falan filan, yani burada karşılaşmayı hiç beklemiyordum falan filan oldu. O da sanki hiç az önce önümde başkasıyla yakınlaşmıyormuş gibi bana selam çakıyor falan. Ondan sonra arkadaşı falan beni selamladı. Aa sen şey misin falan oldu. Şu influencer olan falan mısın dedi. Ben evet ben oyum falan dedim. Ondan sonra işte arkadaşı işte otursana falan filan dedi. Sonra ben daha arkadaşlarım var diyene kadar dönüp dedi ki onun arkadaşları var yanında falan oldu. Ya sen iyi misin? Sen kimi kimden kıskanıyorsun birincisi. İkincisi hani sen yaptıklarından sonra nasıl böyle bir şey diyebilirsin, tamam mı? Artistik taslıyor sana. Ondan sonra işte arkadaşı böyle deyince sonra ben evet arkadaşlarım var falan filan yaptım. Sonra işte arkadaşıyla tanıştık. Selamlaştık. O da bana selam verecek ama elini böyle tutuyor. Nasıl bir korkuysa. Ondan sonra bu arkadaşımız hala şansını deniyor. Sonra bunlar kalktılar, bizden önce kalktılar bu arada. Bizden önce zaten orada oturuyorlarmış. Önce kalktılar, gidecekler yani. Bana bir mesaj. Beni engellememiş gibi hiç utanmadan. Sen hani sevgilim varken gel nasıl böyle davranabiliyorsun falan. Ben dedim ben ne yaptım? Sadece bana o şekilde baktıktan sonra selam verme ihtiyacı hissettim ve geldim selam verdim dedim. Sonra işte yani ben de dedim ki arkadaşın yalnız bana 3 saattir buradayız falan dedim. Hani 3 saattir buradaysan arkamızda yakınlaştığını gördüğüm çiftteki kişi de sensin o zaman dedim. Hani sen bu kişi olmana rağmen kalkıp bana nasıl utanmadan, nasıl gerçekten utanmadan hesap sorarsın falan dedim. Ve hemen de cevap yapıştırmanın yanındakiler zaten sevgilim değildi. Ablamın sevgilisi ve öbürü de kardeşimdi falan dedim. Tabii ben bunu deyince bir neye uğradığını şaşırdı yani. Böyle bir 5 dakika falan görüntüde bıraktı beni. Ben de zaten cevap beklemiyordum. Ondan sonra bana mesaj attı tekrar. İşte olabilir de falan de ben bunu düşünebilir miyim falan filan. Ben dedim ki zaten ben en azından yani öpüşe sevgili olarak kataloglandırdım falan dedim. Kategorilendirdim falan dedim. Sonra neye uğradığını bir daha şaşırdı. Ondan sonra bu arkadaşımız ben kimse öpüşmedim ki falan filan dedi. Ya gözlerimle gördüm. İyi misin sen ya? Ondan sonra bu arkadaşımız hala kendini kanıtlamaya çalışıyor. İşte kıza mesaj atıyor. İşte biz seninle bugün ne yaptık, ne ettik falan filan. Bunu SS atıyor bana işte ben biriyle öpüşebilir miyim, iyi misin falan filan diyor bana. Niye öpüşemeyesin birincisi? Buraları sen söyleyeceğim bu arada. Niye öpüşemeyesin birincisi? Bana ne bundan? İkincisi de hani istediğin kadar kanıt at. Ben gördüğüme inanırım, tamam mı? Hani o kadar manipülatif ki. Resmen benim gördüğüm şeyi bir an yalanlamaya falan çalıştı, tamam mı? Ablam var yanında. Ablam bile şey oldu. Ya gözlerimle görmesem yani inanacağım ya. Öyle falan oldu o da. Çok şaşırdık çünkü öyle kendini şey yapmaya çalışıyor. Haklı çıkarmaya çalışıyor. Tabii ki sonra biz gördüğümüzü bildiğimiz için inanmadık ona. Hala kendini açıklamaya falan çalışıyordu. Ben bunu engelledim. Çünkü okey, iyisin, hoşsun da kendini açıklamaya falan çalışıyor işte. Ya sen birincisi yanındaki konuştuğun kişiyi bana diyor ki mesajlarda ben konuştuğum kişiyi arkadaşlarımla tanıştırmaya getirdim. Ne yani? Ya konuşmayı kestiğimizde böyle bir hafta falan anca olmuş. Anca olmuş. Hani sen diyorsun ki ben konuştuğum kişi arkadaşlarımı tanıştırmaya getirdim. Hani sen bana demişsin ki ben sınavın bitmesini bekleyeceğim senin. İşte hala privinden falan takipleşiyoruz seninle. Buna rağmen gidiyorsun başkasıyla bu tarz yakınlaşmalar yaşıyorsun ve bana bu mesajları atıyorsun. Zekalı ya. Konuşurken sinirlendim bir daha. Neyse ondan sonra ben bunu engelledim. Bu şekilde konu kapandı.
değişik bir deneyimdi yani. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Ama umurumda da değil artık. Sonuçta olabilir. Saçma saçma insanlar var her yerde. Sadece beni şaşırtan nokta hani gördüğüm şeyi yalanlamaya çalışmasıydı. Hani ben göreceğimi görmüşüm. Sen neyi kanıtlama çabasındasın? Onu anlamıyorum. Sonra ben bunu engelledim. Ve bir şekilde mevzu kapandı. Öyleydi. Diyeceğim o ki böyle sizin fikrinizi değiştirmeye çalışanlar, doğru bildiğiniz şeyi yalanlamaya çalışanlardan uzak durun. Yani düşünsenize ben görmüşüm göreceğimi. Her şeyin farkındayım ve hala benim gördüğüm şeyi yalanlamaya çalışıyor. Are you serious? Ondan sonra kapandı konu. Buradan da anlıyoruz ki arkadaşlar, hak etmeyen insana şans vermeyeceksin. Ya ne yaparım, neye yanarım, neye yanarım? Ona şans verdiğime yanarım, tamam mı? Çünkü asla hak etmeyen bir insanmış. Verdiğim şansı. Benle olmayı kaldıramazmış zaten. Biz de diyoruz ki seviyenizin altındaki insanlara şans verirseniz ilk fırsatta aynı seviyede birini bulmaya çalışacaktır. Şey değil mi bu ya? Çirkine şans ver. Bir daha senden bulabileceğini sansın. Öyleydi. Makyajım bitti bu arada. Makyajım da böyle oldu. Ablamla dışarı çıkacağız. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı, devamlı gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum, sizi çok öpüyorum. Bay bay.